Bir banka düşünün. Varlıkları güçlü, müşterileri güçlü, bilançosu sağlam. Ama sadece 48 saat içinde tamamen çöküyor. Peki bu nasıl mümkün? Bu videoda tek bir hatanın değil, birbirini tetikleyen risklerin nasıl bir krize dönüştüğünü inceleyeceğiz. Silikon Vadisi Bankası sıradan bir banka değildi. Özellikle hızla büyüyen teknoloji sektörünü finanse etmek üzere konumlanmıştı. Müşteri kitlesi, startuplar ve girişim sermayesi fonlarından oluşuyordu. Yani bu banka bireysel müşterilerden ziyade yüksek hacimli, kurumsal mevduatlarla çalışan bir yapıdaydı. Her ne kadar ABD'nin en büyük bankalarıyla kıyaslandığında daha küçük ölçekli olsa da teknoloji girişimleri ve yatırımcıları için kritik bir finansal merkez haline gelmişti. 2020 pandemi döneminde ABD Merkez Bankası'nın faizleri tarihsel olarak düşük seviyelere çekmesi ve piyasaya ciddi likidite sağlamasıyla birlikte teknoloji sektörü ciddi bir büyüme yaşadı. Startuplar ucuz kredi sayesinde kolayca fon bulabiliyor ve elde ettikleri bu parayı saklamak için Silikon Vadisi Bankası'nı tercih ediyordu. Bu süreçte bankanın mevduatları hızla arttı. 2019 sonunda yaklaşık 61 milyar dolar olan mevduat, 2021 sonunda 189 milyar dolara ulaştı. Yani sadece 2 yıl içinde 3 kat büyüme gerçekleşti. Silikon Vadisi Bankası elindeki bu büyük nakit hacminden daha yüksek getiri elde etmek istedi. Bunun için uzun vadeli tahvillere yatırım yaptı. Hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler gibi tahviller genellikle güvenli kabul edilir ve düzenli getiri sağlar. Düşük faiz ortamında bu strateji oldukça avantajlıdır. Eski tahviller daha yüksek getiri sunduğu için değer kazanır. Banka da bu fırsatı değerlendirerek yaklaşık 80 milyar dolarlık mevduatı uzun vadeli tahvillere yönlendirdi. Bu modelin mantığı oldukça basit. Mevduata düşük faiz öde, tahvillerden daha yüksek getiri elde et, aradaki farktan kar yarat. Yani banka aslında faiz farkı üzerinden çalışan klasik bir gelir modeli kurdu. Bu sistem müşterilerin normal hızda parayı çektiği sürece sorunsuz çalışır. Gerekirse banka tahvilleri satarak likidite sağlayabilir. Ancak faizler değişirse ve herkes aynı anda parasını çekmek isterse ne olur? İşte Silikon Vadisi Bankası tam olarak bunu yaşadı. 2021'in sonlarına doğru ABD'de enflasyon hızla yükselmeye başladı. Normal şartlarda bu tür ortamda Fed faiz arttırarak piyasayı dengeler. Ancak bu süreçte enflasyonun geçici olacağı varsayıldı ve faiz arttırımları gecikti. Daha sonra ise tam tersi oldu. Fed, enflasyonu kontrol altına alabilmek için çok hızlı ve agresif bir faiz arttırım sürecine girdi. Bu ani politika değişimi piyasaların uyum sağlamasına yeterli zamanı bırakmadı. Faizler yükseldikçe yeni tahviller daha yüksek getiri sunmaya başladı. Bu da Silikon Vadisi Bankası'nın elindeki eski tahvillerin cazibesini azalttı ve değerlerini düşürdü. Bilançoda görünmeyen bir risk yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 2022 yılı sonunda bankanın bu portföyden kaynaklanan yaklaşık 15 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zararı oluştu. Bu zarar henüz realize edilmemişti. Yani banka bu tahvilleri vadesine kadar tutabilseydi, teorik olarak bu kayıp bilanço üzerinde kalacaktı ve nakit bir zarara dönüşmeyecekti. Ancak aynı dönemde ikinci bir baskı oluşmaya başladı. Teknoloji şirketleri zorlanmaya başladı. Yeni yatırım bulmak zorlaştı. Finansman maliyetleri yükseldi. Startuplar nakitlerini kullanmaya başladı. Bu da bankadaki mevduatların azalmasına yol açtı. Bankanın mevduatları 189 milyar dolardan 2022 sonunda 173 milyar dolara düştü. Yani sistem artık tersine dönmüştü. Müşteriler paralarını çekmeye başladıkça banka bu çıkışları karşılayabilmek için elindeki tahvilleri satmak zorunda kaldı. Bu noktaya kadar zararlar kağıt üzerindeydi. Ancak satışla birlikte gerçek zarara dönüştü. Bankanın varlıkları değersiz değildi. ABD devletine dayalı tahvillerdi. Ancak erken satış zararı büyüttü. 8 Mart 2023'te Silikon Vadisi Bankası kritik bir açıklama yaptı. 21 milyar dolarlık tahvil portföyünü sattığını duyurdu. Bu satıştan 1,8 milyar dolar zarar etti. Banka bu zararı telafi etmek için sermaye arttırımı planladığını açıkladı. Normal şartlarda bu tür adımlar bilançoyu dengelemek için yapılan klasik bankacılık hamleleridir. Ancak bu karar zamanlama açısından büyük bir hataydı. Çünkü birkaç gün önce Silvergate adlı kripto odaklı bir banka benzer nedenlerle iflas etmişti. Bu da yatırımcıları daha da hassas hale getirdi. Bu durum müşteriler arasında paniğe yol açtı. Kısa sürede güven kaybı oluştu ve 2 gün içinde bankanın hisseleri %60'dan fazla değer kaybetti. Girişim sermayesi fonları startup kurucularına paralarını bankadan çekmeleri yönünde tavsiye vermeye başladı. Bu durum krizi daha da hızlandırdı. 9 Mart'ta müşteriler toplam 42 milyar dolar çekmeye çalıştı.
Banka bu talebi karşılayamadı ve likidite krizi yaşadı. Toplam mevduatın neredeyse %97'si sigorta limitinin üzerindeydi. Kriz anında müşterilerin büyük kısmı parasını kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. Bu durum paniğin çok daha hızlı yayılmasına neden oldu. 10 Mart sabahı banka hisseleri işlemden kaldırıldı. Planlanan sermaye arttırımı başarısız oldu ve banka alıcı bulamadı. Aynı gün öğle saatlerinde Federal Mevduat Sigorta Kurumu bankaya el koydu. Tüm bu süreç sadece 48 saat içinde gerçekleşti. Bu olay 2008 krizinden bu yana ABD'de yaşanan en büyük banka iflası olarak kayıtlara geçti. Bu olay tek bir hatanın sonucu değil. Hızla değişen piyasa koşulları, zayıf risk yönetimi ve politika hatalarının birleşimiyle ortaya çıkan çok katmanlı bir kriz. Daha geniş perspektiften bakıldığında ise bu çöküş, uzun süredir düşük faiz ve bol likidite üzerine kurulu ekonomik sistemin ne kadar kırılgan olduğunu açıkça gösteriyor. Faizler yükseldiğinde bu sistemin zayıf noktaları ortaya çıkmaya başlıyor. Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşü de bunun somut bir örneği. Bankanın teknolojik sektörüne yoğunlaşmış yapısı onu özellikle kırılgan hale getirdi. Mevduatların büyük kısmı kısa vadeli ve hızlı hareket eden kaynaklardan oluşuyordu. Buna karşılık yatırımları uzun vadeli varlıklardaydı. Bu uyumsuzluk krizin temel nedenlerinden biri oldu. Buna ek olarak yapılan hataların zamanında ve şeffaf şekilde paylaşılmaması, ardından gelen büyük zararların üstünün örtülmeye çalışılması süreci daha da kırılgan hale getirdi. Sosyal medyanın etkisi de bu süreçte dikkat çekti. Banka müşterileri sadece bir gün içinde yaklaşık 42 milyar dolar çekmeye çalıştı. Bu durum, özellikle sosyal medyada yayılan mesajların ve oluşan panik havasının bankanın çöküşünü hızlandırdığını gösteriyor. Öte yandan süreç boyunca ABD Merkez Bankası da eleştirildi. Bu kadar büyük faiz riski neden önceden fark edilmedi sorusu sıkça dile getirildi. Bu çöküşte ciddi yönetim hataları da rol oynadı. Banka yükselen faiz ortamına uyum sağlayamadı ve riskleri yeterince yönetemedi. Daha da dikkat çekici olan bankanın 2022 Nisan ile 2023 Ocak arasında bir risk yöneticisinin olmamasıydı. Yani en kritik dönemde risk yönetimi boşluğu vardı. Bir CRO'nun olmaması özellikle hızla artan faiz oranları döneminde bankanın bir finans kurumundan beklenen türde bir risk yönetiminden yoksun olduğunu gösteriyordu. Bu videoda sadece faiz riski değil, likidite, güven ve itibar, iletişim ve algı, vade uyumsuzluğu ve yoğunlaşma riski gibi birçok faktörün bir araya gelerek Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünü nasıl tetiklediğini konuştuk. Unutmayın, yönetilmeyen her risk bir gün mutlaka kendi haritasını çizer. Bir sonraki vakada görüşmek üzere, güvenle kalın.